Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalardaki seyir böyle mi devam edecek? Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününde %0,22 yükseliş ile 1447 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 11,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Zaman zaman gelen güçlü satışlara rağmen bilanço döneminin etkisinde olan Borsa İstanbul Yüz Endeksinin haftalık getirisi %0,90 olmuştu. Bilanço döneminin etkisini yavaştan kaybedebileceği gibi alımların devam etmesi de söz konusu olabilir. Bu süre zarfında Borsa İstanbul Yüz Endeksi yurt dışında paralellik gösterebilir. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı Ağustos ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde %19 seviyesinde sabit bıraktı. Emtia fiyatlarında yaşanılan yükselişe önceki toplantılarda da değinilirken ancak bu sefer tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerde yaşanılan küresel ısınma ile bağlantılı arz kısıntısı enflasyon üzerindeki etkisi ilk kez toplantı metninde yer aldı. Temmuz ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde yıllık %18,95 seviyesinden gerçekleşmesi sonrasında bir önceki ay 1,47 puan olan reel getiri şimdi 0,05 puana geriledi. Tüketici fiyatlarındaki artışın yıllık %19'u aşması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nasıl karar vereceği konusunda soru işaretlerinde sürdüğünü söylemek istiyorum. Ağustos ayı itibariyle enflasyonda belirgin düşüşün yaşanmaması durumunda faiz artışlarının artması Merkez Bankası politikası içinde nasıl bir karar verileceği önümüzdeki toplantıda döviz kurunun sınırlı oynaklığına neden olabilir. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit ederken Türkiye'nin kredi notunu BB negatif olarak açıkladı. Kredi notunun görünümünde ise değişikliğe gitmedi ve durağan olarak görünümü korundu. Fitch, Türkiye'nin kredi notlarının yüksek finansman getirileri, jeopolitik riskler, zayıflayan para politikası güvenilirliğini, yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi yansıttığını belirtirken Fitch, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yılında %16,9 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu bu yıl için büyüme beklentisini %6,3'ten %7,9'a çıkarırken gelecek yıl büyümenin %3,5'e gerileyeceğini belirtti. Bölgedeki tansiyon artmaya başlarken Afganistan'da yaşanılan iç karışıklık nedeniyle Türkiye ciddi bir göç salgını ile karşı karşıya. Dün itibariyle kontrolünü tamamen kaybeden Afgan hükümeti önemli mevzilerde de çekilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken Taliban militanları Cumhurbaşkanlığı sarayına girip kontrolü ele geçirdi. Türkiye yurt içi siyasetinde de son zamanlarda yer alan Kabil Havalimanı Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi tarafından dün akşam itibariyle istilaya uğradı. Yaşanılan gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil bir toplantı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta bilanço döneminin etkisiyle beraber gelen güçlü alımların devam etmesinin muhtemel olduğu görülüyor.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasalardaki coşku devam ederken dünya siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olan Afganistan'da yaşanılan iç karışıklık piyasalarda endişe yaratabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar-Türk lirasında yurt dışı siyasette yaşanılan gelişmeler hafta boyunca yakından takip edilirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında %19'a sabit bırakırken Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 375 bin seviyesine gerçekleşti. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar-Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,58 ve 8,63 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,44 ve 8,38 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bu hafta açıklanacak olan Euro bölgesi büyüme ve enflasyon verisini yakından takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir sürprize gitmedi ve politika faizini %19'da sabit bıraktı. Toplantı metninde tarım ürünleri fiyatları ile ilgili yer alan ifadeler dikkat çekerken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Euro Türk Lirası paritesinde kurda 10,10 ve 10,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10 Türk Lirası ve 9,95 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa bölgesi açısından önemli verilerin takip edileceği bir hafta olacakken Avrupa bölgesi büyüme ve enflasyon verisi paritede oynaklığa neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel bir şekilde 375 bin kişi olarak açıklanırken teknik açıdan Euro dolar paritesine baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1815 ve 1,1840 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1770 ve 1,1745 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Brent petrolde geçtiğimiz hafta gelen satışlara rağmen gelen tepki alımlarının ardından tekrardan 70 doların üzerini gördü. Çin'de artan vaka sayılarının sonrasında gelen kapanma endişeleri geri çekilmede önemli rol oynarken ham petrol stokları da 444 bin varil azalış gösterdi. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70,50 ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take